Pratik Atölye'ye hoş geldiniz. Merhaba, ben Kenan. Bu videomuzda Einher'in TEPL 850 modeli elektrikli planya makinesinin detaylı incelemesini yapıp deneyimlerimizi sizinle paylaşacağız. Planyamızda daha önceden kutu açılışı ve ön inceleme videosu çekip kanalımızda yayınlamıştık. Eğer o videoyu izlemediyseniz açıklama kısmındaki veyahut da video sonundaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Videomuzu 7 temel başlık altında gerçekleştireceğiz. 1. Makine boyutları. 2. Teknik özellikler. 3. Genel görünüm ve ayarlamalar. 4. Planya aparatları nasıl kullanılır? 5. Planya bıçağı nasıl değiştirilir? 6. Çalıştırma ve test. 7. Makine hakkındaki deneyimlerimiz. Hadi başlayalım o zaman. Planyamızın ortamda kapladığı alana bakacak olursak uzunluğu 365 mm, genişliği 175 mm ve yüksekliği 185 mm. Ortalama 3 kilogram ağırlığında. Tablanın uzunluğu 290, genişliği 80 mm'den oluşuyor. Tek seferde en fazla 82 mm genişliğinde ve en fazla 3 mm derinliğinde planyalama yapılabilir. volt ile çalışan 850 watt motor gücüne sahip planyamız rölantide dakikada 15.000 devir ile çalışıyor. Makine ele çok rahat biçimde oturuyor ve tutamak üzerindeki yumuşak kısımlar mukavemetimizi arttırıyor. Buradaki ayar kolu 0 ile 3 mm arası planyalama derinliğini değiştirmemizi mümkün hale getiriyor. Çıkan talaşı atmak için 2 yönlü tahliye sistemine sahip. Buradaki tuşu bastırarak tahliye borusunu çıkartıp diğer yöne doğru takabiliyoruz. Ayrıca elektrikli süpürge takmak için uygun boyutta üretilmiş. Bu model için yanında talaş torbası gönderilmiyor maalesef. Uygun torbayı ayrıca satın almayı veya herhangi bir elektrikli süpürge kullanmayı tercih edebilirsiniz. Einher makinelerinde oldukça uzun kablo kullanıyor ve elimizdeki planya 3 metre uzunluğunda kabloya sahip. Kullanım kolaylığı açısından güzel ayrıntı olmuş. Bir diğer ayrıntı da arka tarafta bulunan çekmece. İçinde bıçakları söküp takmak için 8 mm'lik İngiliz anahtarı ve 2,5 mm'lik Allen anahtarı bulunuyor. Makinede emniyetli tetik mekanizması kullanılarak olası kazaların engellenmesi amaçlanmış. Çalıştırmak için önce emniyet tetiğini sağ taraf veya sol taraftan bastırmak gerekiyor. Ardından enerji tuşuna basarak makine çalıştırılır. Alt kısmı incelediğimizde tabanın 2 adet plakadan oluştuğunu görüyoruz. Arka temel plaka sabit durumdadır. Ön temel plaka hareketlidir ve derinlik ayarının döndürülmesiyle aşağı veya yukarıya hareket eder. Bıçakların bulunduğu silindir motorla kayış yardımı ile aldığı güç sayesinde saat yönünde döner ve üzerinde 2 adet bıçak bulunur. Bıçaklar çift taraflıdır ve keskinliğini kaybettiğinde söküp alt taraflarını çevirebilirsiniz. Tabanın arka kısmında ufak yaylı bir mekanizmaya sahip çıkıntı var. Bunun amacı makinenin kullanımdan sonra bir yüzey üzerine koyulduğunda bıçakların yüzeye çarpıp zarar vermesini veya sert yüzey ise bıçağa zarar gelmesini engellemek. İşlem yapılacak alana gelindiğinde makineyi ileri doğru ittirme ile mekanizma kapalı konuma gelir. Yüzeyden teması kesilmesiyle açık konuma gelir. Bu özellik çalışma esnasında da kolaylık sağlar. Kutu içeriğinden çıkan 2 adet aparatın nasıl kullanıldığına da değinelim. Bu aparatın ismi paralel dayanak. Planyanın tutma yönüne doğru sol tarafına takılır. Amacı ahşap kenarına paralel şekilde yerleştirerek üzerinde çalışacağımız bölgenin genişliğini sınırlandırmak veya kademe açmak.
Kademe açmayı videomuzun ilerleyen dakikalarında göstereceğiz. Makine üzerine yanında gönderilen vidalar ile takılıyor. Burada dikkat etmeniz gereken ise kısa olan vidayı kullanmak. Uzun vida sağ taraftaki aparat içindir. En fazla 82 mm, yani bıçak genişliği kadar çalışmaya olanak tanır. Milimetre ayarını buradan yapabilirsiniz. Bunun ismi ise derinlik dayanağı. Tutma yönüne doğru sağ tarafa takılır. Amacı kademe açarken derinliği ayarlamak. Yine yanında gönderilen vida ile montajı yapılır. Üzerinde 25 mm'ye kadar cetvel koyulsa da en fazla 18 mm'ye kadar ayarlayabilmemiz mümkün. Nedeni ise bu kısmın yüksekliğinin 18 mm olması. Burada yaylı mekanizmaya sahip bir kapak bulunuyor ve kaza ile yaralanma riskini düşürüyor. Ve son olarak ön temel plakadaki 3 farklı V-oluktan bahsedelim. Bu oluklar ahşap kenarına 3 farklı boyutta 45 derece açı vermeye yarıyor. Evet, Einhell THPL850 model elektrikli planya makinemizden yeteri kadar bahsettiğimi düşünüyorum. Hemen vakit kaybetmeden bıçakların nasıl çıkarıldığını gösterelim. Diğer taraflarını çevirelim. Sonra uygulamaya başlayalım. Sökme işlemi sırasında dikkat etmeniz gereken şey buradaki vidaları sıkma yönüne doğru çevirmeniz gerekiyor. Sebebi ise buradaki vidaları gevşettikçe bıçağı tutan parça sıkışıyor. Vidaları sıkma yönüne doğru çevirdiğinizde bu parça serbest kalıyor. Bıçağın altı oldukça kirlenmiş. İnce talaşlar birikmiş. Onları da temizleyelim. Daha sonra elimize fazla sert olmayan bir cisim alıyoruz. Bu bir ahşap parçası da olabilir. Bıçağı ileriye doğru ittirerek çıkmasını sağlayalım. Sağlam olan kısmı yukarıya doğru çevirerek yerine takalım. Bıçağın bir tarafı dışarıda olması gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer husus da bıçağı dışarı verdiğimiz taraf bu plastik kapak tarafına geliyor. Vidaları gevşetme yönüne doğru çevirerek bu parçanın sıkışmasını sağlıyoruz. Bu alyanın ne işe yaradığından da bahsedelim. Bu alyanın amacı bu vidayı çevirerek bıçak yüksekliğini ayarlıyoruz. Bıçak yüksekliği arka plakayla aynı hizada olması gerekiyor. Eğer yüksek olursa planyalama sırasında şekil bozukluklarına neden olur. Bizim planyamız zaten ayarlı olduğu için burayla uğraşmıyor. Bunu da anlamak için düz bir cetvel kullanabilirsiniz. Cetveli arka plakaya koyduğunuzda bıçağın cetvele hafifçe dokunması gerekiyor.
ikinci bıçağımızı da çevirelim. Ardından uygulama yapmaya başlayalım. The summer's calling. The summer's calling. If the kingdom is overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that we give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Derinlik dayanağını
ve paralel dayanağı 5 mm'ye ayarladık. İşlem bittiğinde de yatay olarak 9 mm, dikey olarak ise 4 mm olduğunu gördük. Bu durumda dayanaklar üzerinde olan cetvelleri kullanmayıp farklı bir cetvel ile ölçüm yapmanızı öneririz. Evet, videomuzun inceleme kısmı bu kadar. Planya'nın çeşitli yerde kullanımı hakkında daha fazla videoyu kanalımızda bulabilirsiniz. Hatta izleyenler bilir, makinemiz için bir Planya tezgahı tasarlamıştık. Eğer izlemediyseniz açıklama kısmından veya video sonundaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Son olarak deneyimlerimizden bahsedip videomuzu sonlandırabiliriz. Einherr TEPL 850 elektrikli Planya makinesini yaklaşık 8 aydır kullanıyoruz. Bugüne kadar hiç arıza çıkarmadığı için herhangi bir tamir görmedik. Taban plakalarındaki lekelerin sebebi tamamen kişisel. Planya'nın bulunduğu raf maalesef duvardan nem aldı ve biz bunu fark edene kadar ne yazık ki tabanda oksitlemeler meydana geldi. Onun dışında makinenin gövdesinde kullanıma dayalı ciddi bir deformasyon meydana gelmedi. Sağlam bir gövde yapısı var ve normal kullanımda etkilenmeyecek gibi görünüyor. Ama yine de siz makineyi darbelerden ve düşmelerden koruyarak ömrünü uzatabilirsiniz. Kullanımı kolay. Birkaç deneme yaptıktan sonra alışabiliyorsunuz. Hava tabancanız varsa uzaktan hava püskürterek, yoksa bir elektrikli süpürge yardımıyla içindeki tozları temizleyebilirsiniz. Bıçağı söktüğümüzde altında ne kadar ince talaş biriktiğini gördünüz. Yine belirli aralıklarla bu talaşları temizlemekte fayda var. Fiyatına göre performansı gayet iyi derecede. Tabi karar yine sizin. Biz elimizden ve dilimizden geldiği kadar kullandığımız makineyi artısıyla, eksisiyle anlatmak istedik. Emeğimizin karşılığını desteğinizle ödeyebilirsiniz. Lütfen abone değilseniz abone ol butonuna tıklayın. Zil simgesiyle de bildirimleri açın. Videolarımızı beğenmeyi, görüşlerinizi ve sorularınızı yorum kısmında belirtmeyi ihmal etmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.